Biliyor musunuz? Şehir fantezisi yazarları şu bütün mitler aslında doğru klişesine bayılır. Sonra da oturup dünyadaki bütün mitolojilerin aynı anda gerçek olmasına mantıklı bir açıklama getirmeye çalışırlar. Bazen fena olmaz ama bazen de hani her şeyin üst üste bindiği saçma sapan karma karışık bir curcuna olur ya, bu videonun konusu da biraz öyle işte. Şimdi size ufak bir sır vereyim. Yunan mitolojisinde bunu yapan ilk kişi Hesiodos'tur. Bakın, Yunan mitolojisi kendi içinde pek tutarlı değil. Zaten hiçbir mitoloji tam olarak öyle değil. Ama bu Homeros'un çağdaşı olan ve elimizdeki en eski kaynaklardan biri sayılan tarihin babası Hesiodos'u durduramamış. Adam eline geçen her bölgesel efsaneyi tek bir hikayeye birleştirmeye çalışmış. Ve bu çabanın meyvesi Theogonia, yani tüm Yunan tanrılarının soy ağacını çıkarma girişimi. Sadece meşhur 12 Olimpos'u değil, evet hepsi. 50 tane Nereid'in adını mı merak ediyorsunuz? 3000 Okeanid perisinin mi? Tamam, 3000'ini sayamıyor belki ama 41 tanesini çatır çatır sıralıyor. Titanların hangi romantik çaprazlama kombinasyonundan Oneiroileri, Kül perileri ya da Hesperides çıktı bilmek ister misiniz? Merak etmeyin, Hesiodos sizin için hepsinin notunu almış. Herkesin bu ayracında bir yeri var. Herkesin. Yani 1 ile American Gods arasında ilk çekicilik skalasında Hesiodos belki 3,5 falan ama Theogonia sadece dünyanın en şatafatlı ezber kartı seti değil. O bitmek bilmeyen isim listelerinin arasında tanrıların, canavarların ve bildiğimiz o antik Yunan dünyasının yaratılış hikayesi gizli. Tabi bana sorarsanız Mısır'dan biraz kopya çekilmiş gibi ama neyse. O yüzden soy ağacını şimdilik bir kenara bırakalım ve eğlenceli kısma geçelim. Yunan yaratılış miti. Theogonia. En başta sadece kaos var. Hiçlik gibi ama öyle boş boş duran bir hiçlik. Derken sanırım canları sıkıldığı için olsa gerek bir anda Gaia, toprak, Tartaros, uçurum ve Eros, aşk ortaya çıkıyor. Kaos'ta ben de boş durmayayım deyip Erebos, karanlık ve Nyx, geceyi çıkarıyor. Ve sonra sanırım benden bu kadar deyip uykuya falan dalıyor çünkü bir daha adını hiç görmüyoruz, ortalarda yok. Nyx ve Erebos gündüz gece döngüsünü icat etmekle meşgulken Gaia da bunun üzerine kendi kendine bir partner yapıyor, Uranus. Ve tabii ki hemen işe koyulup 3 set çocuk yapıyorlar. Önce 12 titan, sonra 3 kiklop, en sonunda 50 kafalı, 100 kollu 3 dev, Hekatonkeirler. Öfke, güç ve dehşet anlamına gelen isimleriyle bu 3 kardeş grubu Uranüs'ten nefret ediyor. Başta pek bir sebep yok gibi ama sonra öğreniyoruz ki Uranüs çirkin bulduğu çocuklarını yerin altına hapsediyormuş. Evet, yine harika bir baba figürü. Gaia bu işe sinirlenip gri çelikten bir orak yapıyor ve titan çocuklarını hadi babanızı devirelim diyor. Herkes tırsıyor ama en küçükleri Kronos, yani zaman, ben yaparım diyor. Sonra Bay Entropi pusuda bekleyip Uranüs'ü, evet yani babası olan gökyüzünü orakla hadim ediveriyor. Gökyüzünü hasat etmek. Wow. Evet, merak etmeyin, Hesiodos hiçbir parçayı israf etmez. Onun kuralı bir şey yazarken israf yoktur. O parçalar denize düşüyor ve deniz köpürmeye başlıyor. İçinden bir deniz kabuğunun üstünde ışıl ışıl bir hatun, Afrodit çıkıyor. Muhtemelen son birkaç bin yıl boyunca o kabuğun içinde bu anı bekliyordu. Kim bilir? Devam edelim. Bu hasadın sonucunda Kronos Uranüs'ün yerine geçiyor. Uranüs de ona ve kardeşlerine Titan adını veriyor. Anlamı aşağı yukarı fazla ileri gidenler. Böylece Titan çağı başlıyor. Tam da o sırada ölüm, yıkım tanrıları ve klasik canavarlar ortalığa saçılıyor. Kronos kız kardeşi Rhea ile evleniyor ve çocuk yapmaya başlıyor. Ama Gaia ve Uranüs çay içerken bir çocuğun seni devirecek, haberin olsun ha oğlum diye onu uyarıyorlar. Tam bu noktada ufak bir hatırlatma yapayım. Bu anlattığım efsaneler gerçekten mitik mi yoksa tamamen bitik mi? Aşağıdan videoyu beğenip abone olarak karar verebilirsiniz. Devam edelim. Kronos da babasının yeraltı hapsi işe yaramadığından en güvenli yöntem olarak doğan her çocuğu yutmaya başlıyor. Evet, doğum kontrol tanrısı ya da kondom henüz icat edilmemişti. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon'u yutunca Rhea altın çocuk Zeus'u kurtarmak için Gaia'dan yardım istiyor. Gaia Zeus'u saklıyor. Rhea ise yerine battaniyeyle sarılı bir taş veriyor. Kronos olacaklardan habersiz bu taşı mideye indirirken Zeus gizlice büyüyor ve trendi sürdürerek hadi ben de babamı devireyim moduna giriyor. Böylece Okeanid perisi Metis'in yardımıyla Kronos'u kusturucu bir iksir içiriyor. Zamanın midesi bulanır mı bilmem ama hikayeye göre bir anda Kronos yuttuğu 5 kardeş kusu veriyor. Zeus burada durmayıp devrimci bir tavırla kiklopları da serbest bırakıyor. Onlar da şimşekleri ona hediye etmeye karar veriyorlar. Sonra Titanlarla savaş başlıyor. Tam 10 yıl sürüyor. Gaia bir kupon tüyosu verir gibi Zeus'a gidip Hekatonkeirleri de sal, onlar bu işi çözer diyor ve evet 50 kafalı 100 kollu kaya fırlatan devler savaşı bitiriyor. Gaia haklıymış. Kronos ve tayfası Tartaros'a yani cehenneme atılıyor. Zeus, Poseidon ve Hades aralarında kura çekip evreni bölüşüyor. Zeus Metis'le evleniyor ama o meşhur çocuğun seni devirecek kehaneti geliyor. Zeus da Metis'i yutuveriyor.
Ama öldürmek gibi değil, özünü içime katayım bana akıl versin gibi, yani höpürdeterek. Yine de yaptığı bence büyük ayıp. Sonra Hera ile evleniyor. Ares ve Hephaistos doğuyor. Leto'dan Artemis ve Apollo, Maia'dan Hermes. Bir gün Zeus'un kafası çatlayacak gibi ağrıyor. O da kelime anlamıyla kafasını yarıyor ve içinden tam zırhlı yetişkin Athena çıkıveriyor. Demek ki hamile eş yutmanın yan etkileri varmış. Her neyse, Semele'den Dionysos geliyor. Zeus, geçmişten ders aldım, beni kimse deviremez özgüveniyle Akdeniz kıyılarında önüne gelen herkesle ilgilenmeye devam ediyor. Tüm bunların kendine hiçbir zaman asla sorun yaratmayacağından adı gibi emin. Yani Tetis hariç. Çünkü o babasından daha güçlü bir oğlu arayacaktı. Kehanet buydu. O yüzden onu pas geçiyor. Ama onun dışında her şey yolunda değil mi? Endişelenecek hiçbir şey yok. Cidden Zeus, kozmosu yönetmek senin için bu kadar önemliyse neden sürekli kaderi kışkırtıyorsun ki? Sadece şapkanı tak, önlemini al, geç işte. Tabii bu durumu kurtarır mıydı? O bambaşka bir hikaye işte. Son. Hayatına hoş geldin, bu son dönüş yolu. Uykundayken bile buluruz seni, en iyi halini takın şimdi. Sırtını dön tüm bu hayata. Herkes dünyayı yönetmek ister. Benim bu planım, kendi feryadım. Karar ver bana, yardım et son kez. Tatmaya özgürce bu zevkleri, hiçbir şey kalmayacak sonsuza. Herkes dünyayı yönetmek ister. Karanlık bir oda, ışık bulamaz seni. El eleyiz bak, duvarlar yıkılırken bir bir. Yıkıldığı an ben tam arkandayım.